Sıfır Budak YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Stanley markasının SST 1800 modeli olan bir tezgah testereyi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda anlatmış olduğumuz 11 aletin kullanımı konusunda çabalayarak ustalaştınız. Ve şimdi çalışmalarınızı bir üst seviyeye çıkartmak için bir daire testere, yatar testere arayışına girdiyseniz Stanley 1800 tam sizin için ideal bir makine olabilir. Bunun incelemesini yapacağız. Artılarını, eksilerini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Ancak şu konuda ikaz edeyim sizlere. Ahşap işlerine doğrudan bu makineyle kesinlikle başlamayın. Bir önceki videomuzda anlatmış olduğumuz alet ve edevatlarda mutlaka ustalaşmanız gerekmekte. İncelememizi 3 başlık altında yapacağız. Parçaların tanıtımı, hassasiyet ölçümleri ve test kesimleri. Evet, ilk aşamamız, ilk adımımız parçaların tanıtımıyla başlayalım. Bu gördüğünüz paralellik mesnedi, kutu içerisinden çıkan paralellik mesnedi testere için, yatar testere için en önemli parçalardan biridir. İstediğiniz ölçüde, dikine bir şekilde istediğiniz ölçüde kesmenize yarar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kitleyebiliyorsunuz. Alt kısmından, geri kısmından kilitlediğiniz zaman alt kısmındaki bu parça da tutunarak kesinlikle oynamamasını sağlıyor. Paralellik mesnedini bu şekilde iki tarafına yerleştiriyor. Kilit mekanizmasını bastırarak kitlemesini yapıyoruz. Evet, rahat bir şekilde ileri geri hareket ediyor ve sabitlenmesinde bir problem görmedim testerede. Güzel işlediğini düşünüyorum. İlerleyen safhada biraz daha detaylı olarak göstereceğiz. Evet, ikinci parçamız testere gönyesi, gönye ölçeği. Bu da yatar testerenin gönye testere gibi kesimini dikine ve açılı kesimler yapmasını sağlanması için tasarlanmış bir parça. Tüm yatar testerelerde aşağı yukarı vardır. Evet, açıları ön tarafında açıları gösteren işaretleri var. Sağa ve sola çevirerek istediğiniz tarafa doğru açılı olarak kesimler yapmanızı sağlıyor. Üst kısmındaki topuz kısmını kitlemede kullanılıyor. Evet, üzerindeki parça sağa ve sola doğru hareket edebiliyor. Gördüğünüz gibi. Bu da bize testereye yakınlığını, uzaklığını, parçanın büyüklüğü ve küçüklüğüne göre yapmamızı sağlıyor. Evet, bir boşluk var gördüğünüz gibi. Bunu hassasiyet ölçüm kısmında daha detaylı göstereceğim. Evet, diğer parçamız bıçak muhafazası. Testerenin üst kısmındaki muhafaza kısmının üzerine yerleşerek testereyi örtü şeklinde kapatarak elimizi veya farklı bir şekilde yaralanmalardan korunması için tasarlanmış bir parça. Testerenin geri kısmındaki muhafaza kısmına yerleşiyor. Sağdan ve soldan kesim yaptığınız zaman kesim yaptığınız taraftaki parça yukarıya doğru kalkarak kesmeye izin veriyor ve bu şekilde bir koruma sağlıyor. Rahat bir şekilde girip çıkıyor. Bunda herhangi bir problem görmedim. Evet, bu parça paralellik mesnedinin uzatması, aynı zamanda ince parçaları kesmek için de kullanılıyor. Paralellik mesnedinin üzerine vidalar vasıtasıyla takılarak kullanılıyor. Evet, bu şekilde kilitlenebilir. Vidalar takıldıktan sonra tabi. İleri ve geri bir nebze uzatmaya yarıyor. Ancak asıl ince parçaların kesiminde kullanılıyor. Evet, kutu içerisinden 2 adet somun anahtarı çıkıyor. Bunu testerenin sökülüp takılmasında kullanacağız. İçinden emme hortumu çıkıyor. Bu emme hortumu elektrik süpürgelerine takarak kesim esnasında çıkan tozu, talaşı toplamanıza yarıyor. Evet, kutunun içinden bir de itme çubuğu çıkıyor. İtme çubuğu güzel, sağlam bir plastikten yapılmış. Bu da emniyet için kullanılacağımız bir parça. Evet,
Ön görünümünde açma ve kapama tuşlarını görüyorsunuz. Yeşil açmaya, kırmızı da kapatmaya yarıyor. Üzerlerindeki 1 ve 0'dan bunu anlayabiliyoruz. Bu gördüğünüz testerenin aşağı yukarı ayarı. Bu ise sağa ve sola açı ayarı. Gördüğünüz gibi 45 dereceye kadar yatabiliyor testere. 0 konumu, 0 derece, yani 90 derece dik konumu. Evet, aşağı yukarı derinlik ayarını sağa doğru ve sola doğru çevirerek yapabiliyoruz. Evet, açı ayarı biraz sert ama genel olarak sıhhatli bir ayar sunuyor bize. Bu mandal ise tablanın sağa doğru uzatma kilidi. Kilidi açtığımız zaman sağa doğru bu şekilde tablamızı uzatabiliyoruz ve tekrar kilitleyebiliyoruz. Kilitlendiği zaman hareket etmiyor. Güzel bir şekilde kilitleniyor. Ve tekrar açıp kapatıp kilitleyerek bir bütün haline getirebiliyoruz tekrar. Evet, şimdi testerenin sökülmesi kısmını göstereceğiz. Çoğu izleyicilerimiz testerenin sökümünde tereddüt yaşıyor. Tekrar acaba yanlış takar mıyım? Yanlış takarsam bir kazaya sebep olur mu diye çekinen izleyicilerimiz var. O yüzden bu kısmı da gösterelim. Testere üst kapak kısmı. Açıkçası bu kapak kısmını çok sağlıklı bulmadım. Evet, testerenin iç kısmını görüyoruz. Evet, aşağı yukarı gitmesine yarayan pimler. Evet, şimdi söküm kısmına geliyoruz. Biraz önceki somun anahtarlarımızın ikisini birlikte kullanacağız burada. Bir anahtarımızı testerenin yanındaki hemen bitişiğindeki kısma yerleştiriyoruz. Diğerini de vidaya yerleştirip ikisini ters istikamete çekiyoruz ve vidayı bu şekilde çıkartıyoruz. Daha sonra vida üzerinde testerenin koruma kısmı ve testerenin kendisi. Testere 254 mm çapında, 30 mm göbek çapı mevcut. Evet, testerenin etrafındaki parçalar bunlar. Evet, şimdi bıçak muhafazası da bu şekilde aşağı ve yukarı ayarlanabilir bir özellikte. Tüm yatay testerelerde aşağı yukarı bu vardır. Yanındaki bu mandal sayesinde istediğiniz yükseklikte kilitleyerek kilitleyebiliyoruz. Ve sabitlendi gördüğünüz gibi. Evet, şimdi testereyi tekrar takmak için söktüğümüzün tam tersi şeklinde yerleştireceğiz. Bu parçalar tamamen birbirine oturuyor. Zorlanmaya veya farklı bir şekilde takmaya çalışmamanız gerekiyor. Tam olarak oturacak. Ve bunların arasına da testereye yerleştireceğiz. Testere de biraz önceki 30 mm'lik somunun üzerine tam olarak oturacak. Testerenin dönüş istikametini mutlaka takarken dikkat edin. Kesim istikametine göre testereyi takmanız gerekiyor. Evet, somun üzerine oturtuyoruz. Her aşamada testerenin rahat bir şekilde dönmesini kontrol edebilirsiniz. Kolay kolay bunu yanlış bir şekilde takmanız zor. O yüzden birbirinin üzerine tam olarak örtüştürdüğünüz durumda bir problem olmadan testerenizi takarsınız. Evet, somunu da yerleştiriyoruz. Bazı testere kullananlar bu kısımda somunu çok sert sıkmaya çalışıyor. Aslında çok sert sıkınca bıçak sanki yerinde kalacak, yumuşak sıkarsak bıçak fırlayıp gidecek gibi bir durumla düşünüyorlar ama böyle bir durum yok. Sonuna kadar sıktıktan sonra bırakacaksınız. Zaten tam olarak yerine oturmuş olacak. Bu şekilde rahat bir şekilde dönecek ve üst kapak kısmını tekrar takıyoruz. Evet, parçalar arasında saymış olduğumuz paralellik mesnedinin uzatma kısmını da
takılmasını da gösterelim. Vidalar içinde bu şekilde takılıyor. Üzerindeki kanala vidaların başları oturuyor ve diğer taraftan da somun sıkılarak sabitleniyor. Çok kullanılacağını düşünmüyorum. Ben çok fazla kullanmadım. Fakat kendi yönteminize göre kullanmak isteyenler de kullanabilir. Evet, emme hortumunun takılacağı yer. Depolama alanı olarak gönyeyi takacağınız bir alan da yapmışlar. Artı itme çubuğunu da takacağımız bir yer mevcut. Evet, ikinci aşamamıza geldik. Hassasiyet ölçümleri. Bir yatar testerede en önemli şey hassas kesim, hassas ve düzgün şekilde kesim yapabilmesidir. Zaten el aletleriyle hassas kesimler yapamadığımız için biz bu makineye ihtiyaç duyuyoruz. Evet, Stanley makinesi 80 milimetreye kadar kesim yapabiliyor. Hatta 82-83 milimetre. Evet, bu nokta çok önemli. Yatar testerenizde testerenin tam olarak dik olması mutlaka bunu kontrol etmeniz gerekiyor gönye ile. Tam olarak dik olacak. Eğer dik olmazsa bütün kesimlerinizde bir eğimli bir şekilde kesmesine sebep olur. Yine 45 derece yatırdığınız zaman da ölçümünü yapacaksınız. Yatar testereyi eğer bir yerden sıfır şekilde alacaksanız da, ikinci el alacaksanız da mutlaka yanınızda gönyenizi alıp gidin ve bu ölçümleri doğrudan aletin başında mutlaka yapın. Eğer bunda bir yamukluk varsa bu yatar testerenin sizin için hiçbir önemi yok. Evet, tablanın düzlüğüne bakıyoruz. Tablanın düzlüğünde orta kısmı, testerenin orta kısmında düzlüğünde hiçbir problem yok. Fakat tablanın uzatma kısmı ortadan yaklaşık 1 mm kadar farklı. Sağ ve sol kısımları biraz farklı. Bu da bizim hassas kesimimizi çok az da olsa etkiliyor. Ancak Stanley uygun fiyatlı bir makine, bu özellik göz ardı edilebilir bu durumda. Evet, sağ kısmında da gördüğünüz gibi çok hafif bir fark var. Benim hiç beğenmediğim özelliklerden bir tanesi testere kapağının bu şekilde boşluklu olması. Ancak bunu da daha sonra kendiniz ahşap bir parçayla veya plastik bir parçayla buna tam oturacak ikinci bir parça üretip yerine monte edip de kullanabilirsiniz. Evet, Gönye'de 90 derece ve açılı kesimlerde önemli. Bu makinenin gönyesi gördüğünüz gibi yaklaşık 1 mm, hatta biraz daha fazla bir sapması mevcut. Diğer yatar testerelerde de bu sapma aşağı yukarı var fakat bu kadar çok olmuyor. Stanley bu konuda biraz zayıf. Evet, paralellik mesnedini de kontrol edeceğiz şimdi. Paralellik mesnedini genel olarak beğendim. Fakat bunda da gene ufak çaplı bir sağa sol oynaması var. Ancak şu an ön tarafta gördüğünüz yuvarlak kısmından sıkarak bu oynamayı biraz azaltabiliyorsunuz. Fakat yine de sabitledikten sonra tam paralelliği gönyenizle bir kontrol etmeniz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi ufak bir oynama mevcut. Ancak kilitleme mekanizmasını kilitledikten sonraki sabitliği güzel. Parça dayansa bile sağa sola hareket etmiyor. Bu güzel bir özellik. Evet, yaklaşık 36 milimetreden sabitlemişim. Gördüğünüz gibi. Ön taraf 36. Orta kısım ve son kısımda 36. Evet, paralellik mesnedi şu an gayet güzel bir şekilde sabitlendi. Evet, artık kesme zamanı geldi. Bazı yorumlarda makinenin sesinin çok yüksek olduğunu anlatmışlar.
Fakat makinenin sesi gayet az bir seviyede. Hatta el testeresi, daire testereden bile daha az olduğunu söyleyebilirim. Evet, burada da makinenin üzerindeki cetvelin küçük milimetrik ayarını yapmak için de bir ayar vidası var. Bunu testereye sıfırladıktan sonra 0 mm üzerine getirerek ayarını yapabiliriz. Evet, kesimle ilgili dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi de kesim yüksekliğini keseceğimiz olan parçanın yüksekliğinden 3-4 milim kadar, 5 milim kadar yükseğine göre ayarlamamız gerekiyor. Bu emniyet açısından önemli bir kural. Şimdi önce parçamızın bir tarafının temizliği kesimini yapacağız ve daha sonra istediğimiz ebatta kesimini yapacağız. Evet, ilk kesiminizi yaptığınız zaman yatar testerede ne kadar kolay olduğuna şaşıracaksınız. Ahşap parçası makinenin üzerinde çok kolay bir şekilde aynı hat üzerinden yağ gibi, tabiri caizse yağ gibi kayarak kesimi yapıyor. Kestiğiniz parçayı da sonuna kadar götürün. Makine dururken, eğer parça yan tarafında duruyorsa makine dururken küçük bir hareket yaparak parçaya ufak bir zedeleme yapıyor. O yüzden parçayı testereden kurtardıktan sonra durdurma yapın. Evet, şimdi de 3 santim 31 mm kadar bir parça kesimi yapacağız. Testeremizi ayarladık. Evet, kesim yaparken üstten ve sağdan baskı yapın ki testere parçanızı kaldırmasın veya sağa sola atmasın. İtme çubuğunu da küçük kesimlerde mutlaka itme çubuğunu mutlaka kullanın. Emniyet açısından çok önemli. Elinizi testereye kesinlikle yaklaştırmadan kesimler yapın. Evet, bakalım parçamızın ölçüsüne. Evet, dikliği gayet güzel. Paralel olarak kesildiğinde de evet 31 milim kadar kesmiş ve her noktada yaklaşık aynı. Evet, şimdi dik kesim yapacağız. 90 derece kesimi. Gönye ölçeği, gönye kısmı çok sağlıklı değil. O yüzden kendi gönyenizle mutlaka açı kesim aparatının ayarını mutlaka yapın kendi gönyenizle kesmeden önce. Hatta ve hatta asıl parçayı kesmeden önce bir deneme parçası da koyup deneme içinde kesip onu kontrol ettikten sonra asıl parçanızı kesin. Evet, büyük oranda dik bir kesim yapılmış. Şimdi diğer gönyemizle de kontrol edelim. Evet, bu tarafı gayet güzel kesmiş. Ama biraz sonra göreceksiniz bir noktası, bir köşesinde hafif bir fark var. Bu da gönyenin oynadığından kaynaklanıyor. Bakın, evet, şu an çok hafif, 1 milim değil, 1 milimden az bir fark mevcut. Bir kesim daha yapalım. Bu küçük farklılık da gönyeyi iterken elinizin oynamasından kaynaklanıyor aslında. Evet, yine aynı şekilde köşede bir fark çıkmış. Çok küçük bir fark var. Ama bazı işlerde bu fark bile tolere edilmeyecek bir fark oluyor. O yüzden çok hassas kesim yapmak için bu da dik ve açılı kesimler için gönye makinesi tabii ki şart aslında. Ama hobi için uğraşan izleyicilerimize bu makine kesinlikle yeterli olacaktır. Şimdi 45 derecelik bir kesim yapacağız. Yine gönye ile kontrol ettikten sonra bu kesimi yapıyoruz. Evet, şimdi de 45 derecelik kesim
mi? Yine gönyemizin bu sefer 45 derece kontrolünü yapacağız. Evet, gayet güzel şekilde kesim yapmış. Evet, diğer tarafına da bakalım. İki tarafı da eşit şekilde kesilmiş mi? Evet, büyük oranda güzel bir kesim. Şimdi iki parça 90 derece olarak birleşecek mi? Evet, gayet güzel bir kesim olmuş. Sadece uç kısmında küçük bir fark var gördüğünüz gibi. Bu da amatör işlerde çok yeterlidir. Evet, şimdi çok kısaca hızlıca yaptığım bu aparattan bahsedeyim. Tezgah testere kızağı diye geçiyor. Dik ve açılı kesimleri daha sıhhatli yapılmasını sağlıyor. Malum gönye ölçek kısmı, gönye kısmı çok sağlıklı çalışmıyordu. O yüzden bu şekilde bir şey yaparsanız daha pahalı bir makinelerin da yapabildiği sıhhatli kesimleri bu makinede çok güzel şekilde yapabilirsiniz. Evet, sonuç olarak Stanley testeremiz amatör çalışmalar için çok yeterli bir makine. Fiyatı yaklaşık şu an 3000 lira civarında bir makine. Sıfırı. İkinci elinde de temiz makineler 2300 lira civarında bulabilirsiniz. Pahalı makinelere bunun 3 katı fiyat vermektense bu makineye bazı eklemelerle çok daha sıhhatli şekilde kesimler yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.